The Debate'e hoş geldiniz. Bu bölümde modern düşüncenin en kışkırtıcı isimlerinden Michel Foucault'un teorik araçlarının Orta Çağ İslam tarihi gibi bambaşka bir zemine uygulanıp uygulanamayacağını masaya yatırıyoruz. Ve bu bölümdeki temel sorumuz aslında şu: modern Avrupa'nın, yani o sekülerleşme ve disiplin toplumları tecrübesinden doğan bir düşünce sistemi, merkezinde vahiy, gelenek ve ilahi hakikat iddiası olan bir medeniyeti anlamak için bize gerçekten yeni kapılar açabilir mi? Yoksa bu çaba kaçınılmaz olarak tarihi kendi bağlamından koparan bir anakronizme, yani bir çağ hatasına mı dönüşür? Ben bu yöntemin tüm tehlikelerine rağmen doğru soruları sormak için eleştirel bir yardımcı olarak kullanıldığında tarihe dair bildiğimizi sandığımız pek çok şeyi sarsacak değerli bir potansiyel taşıdığını savunacağım. Bense tam da bu noktada o potansiyelin bedelinin çok ağır olduğunu düşünüyorum. Foucault'un kavramsal çerçevesinin Orta Çağ İslam dünyasının temel dinamikleriyle o kadar çeliştiğini düşünüyorum ki bu yöntemi kullanma ısrarının tarihi aydınlatmak yerine onu tahrif etme, yani anlam dünyasını bozma riski taşıyacağını ileri süreceğim. O halde doğrudan bu temel çelişkiyle başlayalım. Sizi en çok endişelendiren, bu yöntemin doğasından kaynaklanan ana sorun nedir? Neden bu kadar tehlikeli buluyorsunuz? Tehlikeli buluyorum çünkü şöyle düşünmek lazım. Bu alet çantası bizim atölyemiz için yapılmamış. Foucault'un düşüncesi modern devletin yükselişi, hapishanenin, kliniğin, akıl hastanesinin doğuşu gibi çok çok spesifik erken modern Avrupa deneyimleri üzerine kurulu. Yani biyopolitika, disiplin, panoptikon gibi kavramları hep buradan üretiyor. Şimdi siz bu kavramları alıp iktidarın modern devletteki gibi tek bir merkezde toplanmadığı, aksine sultan, ulema, sufi tarikatları hatta kabileler arasında dağıldığı bir yapıya, yani Orta Çağ İslam dünyasına taşımaya çalıştığınızda elinizdeki aletler malzemeye uymuyor. Bu en temelden bir anakronizm hatasıdır. Yani kendi çağımızın gözlükleriyle geçmişe bakarak onu yanlış anlama riski. Daha somut bir örnek vereyim. Bir fıkıh metnini, mesela abdestin nasıl alınacağını anlatan bir bölümü, Foucault'cu bir bakışla, iktidarın bedeni terbiye etme ve disipline etme teknolojisi olarak okumak, o metni yazan fakihin ve o metni okuyan Müslümanın niyetini, manevi dünyasını, Tanrı karşısındaki o sorumluluk hissini tamamen buharlaştırmak demektir. Yani metnin ruhunu söküp alıyorsunuz, yerine modern bir iskelet takıyorsunuz. Bu endişenizi anlıyorum ama izin verin farklı bir açıdan yaklaşayım. Kimse Foucault'u birincil ve tek yöntem olarak alıp bütün İslam tarihini yeniden yazalım demiyor. Zaten hiçbir tarihçi teorik bir boşlukta çalışmaz. Hepimizin farkında olarak veya olmayarak kullandığı bir çerçeve var, öyle değil mi? Buradaki iddia şu: Foucault'u alıştığımız tarih anlatılarının kör noktalarını bize gösterecek bir projektör gibi. Yani yardımcı ve eleştirel bir araç olarak kullanabiliriz. Onun söylem analizi dediği şey, yani sadece neyin söylendiğini değil, aynı zamanda belirli bir dönemde neyin söylenebilir olduğuna, kimin konuşma yetkisine sahip olduğunu, hangi bilginin doğru veya sahih kabul edildiğini belirleyen o görünmez kurallar bütününe odaklanmak bize çok şey öğretebilir. Evet, bir fıkıh metni manevi bir arayışın ürünüdür kesinlikle. Ama aynı zamanda hangi davranışın meşru, hangisinin gayrimeşru olduğunu tanımlayarak toplumsal bir düzen de kurar. Bu ikinci boyutu, yani bilginin nasıl otorite ürettiğini incelemek, metnin manevi boyutunu yok saymak anlamına gelmiyor. Bu, resmi eksiltmek değil, tam tersine ona yeni bir katman, yeni bir boyut eklemek demek. İşte o yeni katman dediğiniz şey, korkarım resmin aslını bozuyor. İlk ve en temel soruna gelelim. Anakronizm ve zorunlu sekülerleştirme. Foucault'cu yaklaşım için hakikat dediğimiz şey, tarihsel ve toplumsal olarak belirli bir söylem içinde inşa edilir. Yani mutlak değildir, görecelidir. Oysa bizim incelediğimiz Orta Çağ İslam metinleri tam tersi bir iddiayla başlar. Aşkın ilahi ve mutlak bir hakikat vardır ve vahiy bu hakikatin temel kaynağıdır. Şimdi siz, örneğin Allah'ın sıfatları üzerine yapılan bir kelam tartışmasını söylemsel bir iktidar mücadelesi olarak analiz ettiğinizde, o tartışmayı yürüten alimlerin temel motivasyonunu, yani o samimiyeti ıskalamış oluyorsunuz. Onlar için bu
Tanrı'nın doğasını doğru anlama, yani hakikate ulaşma meselesi. Sizin analiziniz ise onların bu samimi dini arayışını, kendi görüşünü otorite kılma ve rakiplerini saf dışı bırakma çabasına indirgiyor. Bu, tarihsel aktörleri kendi inanç ve niyetlerinden soyutlayarak onları modern, seküler ve güç odaklı aktörlermiş gibi göstermektir. Peki ama bu iki yaklaşım birbirini ille de dışlamak zorunda mı? Yani bir kelam aliminin hem samimiyetle hakikati aradığına hem de bu arayışın toplumsal bir güç ve meşruiyet alanı içinde gerçekleştiğine inanamaz mıyız? Amaç, kelam tartışmalarının sadece bir iktidar mücadelesi olduğunu söylemek değil. Amaç, bu derin teolojik tartışmaların aynı zamanda hangi görüşün sünni, hangisinin bid'at, hangi yorumun otorite, hangisinin sapkınlık olarak kabul edileceğine dair bir mücadele içerdiğini de göstermektir. Mesela Abbasi halifesi Memun'un başlattığı o meşhur Mihne dönemini düşünelim. Kur'an'ın yaratılmış olup olmadığı gibi son derece teknik bir kelam tartışması bir anda devletin resmi ideolojisi haline geliyor ve ulema bu görüşü kabul etmeleri için zorlanıyor, işkence görüyor, Ahmet bin Hanbel gibi isimler direniyor. Şimdi bu olayı sadece teolojik bir fikir ayrılığı olarak okuyup geçebilir miyiz? Mümkün değil. Burada teoloji, siyasi sadakati test etmenin, halifenin dini otoritesini pekiştirmenin bir aracı haline geliyor. İşte Foucault bize tam da bu kesişimi, yani bilginin iktidarla nasıl iç içe geçtiğini sorma cesareti veriyor. Bu indirgemek değil, karmaşıklığı görmektir. Mihne örneğini vermeniz ilginç çünkü bu aslında benim tezimi doğrulayan bir tarafı var. Mihne, İslam tarihindeki istisnai, travmatik ve standart dışı bir dönemdir. Ulemanın genel olarak iktidarla arasına mesafe koyduğu bir geleneğin içindeki bir kırılmadır. Siz bu istisnayı alıp genele teşmil etmeye, yani genelleştirmeye çalışıyorsunuz gibi geliyor bana. Bu da beni ikinci büyük endişeme getiriyor. Peki bu yaklaşımda tarihsel aktörün, yani bireyin kendi iradesi ve niyeti nerede kalıyor? Foucault'un teorisinde özne, büyük ölçüde içinde bulunduğu söylem tarafından kurulur, şekillendirilir. Eylemleri, tercihleri o söylemin sınırları içinde belirlenir. Oysa Ortaçağ İslam dünyasındaki birey kendini böyle görmez. Kendini ahlaki sorumluluk sahibi, niyetleriyle Tanrı tarafından hesaba çekilecek bir fail olarak görür. Niyet, takva, ihlas, ilim aşkı gibi kavramlar bu insanların eylemlerini anlamak için merkezi öneme sahip. Sizin önerdiğiniz yaklaşım ise tüm bu içsel ve ahlaki motivasyonları paranteze alıp her şeyi soyut bir iktidar ilişkisi ağına bağlıyor. Bu, Gazali'nin hakikat arayışını veya İbn Hanbel'in direnişini onların kendi ahlaki ve manevi dünyalarını hiçe sayarak sadece yapısal bir analizin nesneleri haline getirmektir. Bu argümanın zayıf noktası bence şurada. Geleneksel tarih yazımı ulemanın iktidarla ilişkisini genellikle iki basit kutupta otur. Ya iktidara boyun eğen saray alimi ya da iktidara direnen halkın alimi. Foucault'cu bakış açısı bu basit ikiliğin ötesine geçmemizi sağlar. Mesele sadece alimin sultana yakın olup olmaması değil ki. Mesele alimin ürettiği bilginin kendisinin toplumda nasıl bir iktidar etkisi yarattığıdır. Şöyle düşünelim, hadis tenkidi geleneğini tekrar ele alalım. Geleneksel yaklaşım bunu sahih olanı sahte olandan ayırmak için yapılan kutsal bir çaba olarak görür. Bu doğrudur, önemlidir, buna bir itirazım yok. Ama Foucault bize şu soruyu sordurur. Peki bu ayırma işlemini yapma yetkisini kimler elinde tutuyor? Hangi kriterler sahihlik ölçütü olarak kabul ediliyor? Ve bu kriterler kimin otoritesini, hangi grubun yorumunu pekiştiriyor? Mesela ilk dönemlerdeki ehli rey ile ehli hadis arasındaki meşhur tartışma sadece bir metot tartışması değildir. Aynı zamanda hukukun kaynağı ne olmalıdır ve dolayısıyla kimler hukuk koyma yetkisine sahiptir sorusu üzerine kurulu bir otorite mücadelesidir. Hadisçilerin isnat sistemini geliştirmesi sadece teknik bir buluş değil, aynı zamanda kendi ilmi otoritelerini kuran ve rakiplerini zayıflatan muazzam bir söylemsel hamledir. Bu, alimlerin niyetini sorgulamak değil, niyetlerinin toplumsal ve politik sonuçlarını analiz etmektir. Bu akıl yürütmeye maalesef katılamayacağım çünkü otorite kurma söylemi dediğiniz anda o insanların Allah rızası için peygamberin sözünü koruma şeklindeki birincil motivasyonunu kaçınılmaz olarak ikincilleştirmiş, hatta şüpheye açmış oluyorsunuz.
Ayrıca bu yaklaşımın bir diğer ölümcül zaafı da metin merkezciliği. Yani sosyal tarihi, insanların gerçekte nasıl yaşadığını anlamayı neredeyse imkansız kılıyor. Fıkıh metinlerinde zimmiler, yani gayrimüslim tebaa için belirtilen kısıtlayıcı kuralları, işte farklı kıyafet giymeleri, ata binmemeleri vesaire, bunları analize edip, buradan hareketle Ortaçağ İslam toplumunun katı, hiyerarşik ve ayrımcı bir yapıya sahip olduğu sonucuna varabilirsiniz. Foucault'cu bir analiz, PAM da bunu yapar. Normatif metindeki iktidar ilişkisini deşifre eder, ancak bu, resmin sadece küçük ve çoğu zaman yanıltıcı bir parçası. Ama biz Kahire Genizası belgelerine veya vakıf kayıtlarına baktığımızda ne görüyoruz? Müslümanlarla Yahudilerin ticari ortaklıklar kurduğunu, aynı mahallelerde yaşadığını, mahkemelerde birbirlerine tanıklık ettiğini. Yani normatif metinlerin çizdiği o katı sınırlara rağmen sosyal hayatın çok daha esnek, karmaşık ve müzakereye açık olduğunu görüyoruz. Sadece metinlere odaklanan bir Foucault'cu analiz, bu yaşayan, nefes alan tarihi ıskalar. En kötüsü de şu, Batı akademisinde üretilmiş bir teoriyi alıp, İslam tarihinin kendi kavramsal dilini, usul, icma, örf, maslahat gibi ikincilleştirerek bir topluma dayatmak, tam da Edward Said'in eleştirdiği o oryantalist bakış açısını teorik düzeyde yeniden üretmektir. İşte bu çok kışkırtıcı bir nokta, evet. Ama ben tam da o gerilimin en verimli, en üretken yer olduğunu düşünüyorum. Yani metinle pratik arasındaki o boşluk, bir tarihçinin en çok merak etmesi gereken yer değil midir? Sizin bu eleştiriniz, yöntemin neden tek başına ve mutlak bir çerçeve olarak asla kullanılamayacağının en güzel kanıtı aslında. Zaten benim de savunduğum şey bu. Foucault'cu bir metin analizi, sizin de işaret ettiğiniz gibi mutlaka vakıf kayıtları, mahkeme sicilleri, seyahatnameler, mimari gibi maddi kanıtlarla çapraz okunmalıdır. Fıkıh metinleri bir ideal, bir norm ortaya koyar, mahkeme sicilleri ise o idealin gerçek hayatta nasıl müzakere edildiğini, aşıldığını veya yeniden yorumlandığını gösterir. Foucault bize bu gerilimi fark etmemiz ve neden metin böyle derken pratik farklı işliyor, bu aralıkta hangi pazarlıklar, hangi güç ilişkileri var diye sormamız için bir dil ve bir merak sunar. Ancak Foucault'un kendisi, Batı'nın kendi hakikat rejimlerini, kendi iktidar bilgi yapılarını en acımasızca eleştiren düşünürlerden biridir. Dolayısıyla onun araçlarını İslam medeniyetinin kendi kavramlarıyla diyalog içine sokarak, kendi varsayımlarımızı da sorgulayan eleştirel bir partner olarak kullanmak, oryantalist bir dayatmadan çok, bence verimli bir entelektüel karşılaşma olabilir. Yani toparlayacak olursam Foucault'cu söylem analizinin genetik kodlarında taşıdığı modern, seküler ve Avrupa merkezli varsayımlar, onu Ortaçağ İslam tarihinin kendine özgü yapısını, özellikle de dini merkeze alan bilgi ve hakikat anlayışını kavramak için metodolojik olarak son derece elverişsiz kılıyor. Yol açtığı anakronizm, bireysel niyeti ve ahlakı dışlayan indirgemecilik ve teorik oryantalizm gibi derin risklerin bu yöntemin sunabileceği iddia edilen potansiyel faydalardan çok daha ağır bastığına inanıyorum. Tarihsel malzemenin bütünlüğünü, aktörlerin kendi anlam dünyalarını korumak için o dünyanın kendi kavramsal evreninden doğan veya en azından onunla daha uyumlu olan yöntemlere öncelik vermeliyiz. Deldiğimiz noktada bu yöntemin bir her kapıyı açan sihirli bir anahtar gibi kullanılmasının ciddi sakıncalar doğuracağı konusunda sanırım hemfikiriz. Ancak ben sınırları doğru çizildiğinde, sosyal ve arşivsel tarih gibi diğer yöntemlerle birleştirildiğinde ve bir cevap bulma makinesi yerine eleştirel bir soru sorma aracı olarak konumlandırıldığında, Foucault'cu analizin hala kışkırtıcı ve değerli olabileceğini düşünüyorum. En azından bize bilginin asla masum ve tarafsız olmadığını, her zaman belli iktidar ilişkileri içinde üretildiğini ve dolaşıma girdiğini hatırlatarak bize sunulan o pürüzsüz, idealize edilmiş tarih anlatılarına şüpheyle yaklaşma ve onlara meydan okuma imkanı sunar.
Sanırım bu tartışma tarih disiplininin en temel ve kalıcı gerilimlerinden birini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Dışarıdan gelen, güçlü, açıklayıcı ve bazen baştan çıkarıcı teorik araçları, araştırdığımız geçmişin kendine özgü bağlamını, sesini ve karmaşıklığını ezmeden, ona saygı duyarak nasıl kullanabiliriz? Bu, her tarihçinin kendi malzemesi karşısında tekrar tekrar kendine sorması gereken bir soru. Kesinlikle. Ve bugün ele aldığımız materyal de bu zorlu metodolojik sorular üzerine kafa yormaya devam etmek için son derece zengin bir zemin sunuyor.